Dünyada kaç farklı gemi tipi olduğunu hiç düşündünüz mü? Sayalım. Konteyner gemisi, çok amaçlı gemi, ro-ro, frigorifik gemi, ağır yük gemisi, canlı hayvan gemisi, ham petrol, ürün tanker gemisi, kimyasal tanker, LNG, LPG, balıkçı gemisi, tarak gemileri, iş gemileri, kılavuz gemisi, römorkör, buz kıran, sondaj kuleleri, yolcu gemileri, yatlar. Daha sayamadığım bir sürü gemi tipi var. Neyse saymayalım, boş ver. Bunlardan 3-4 tanesi bize yeter. Ben Durmuş Karayer ve şu an kanalım Duka'dasınız. Bu video gemiler nasıl sınıflandırılıyor, seçtiğim 4 farklı gemi tipi için ticari olarak nasıl faaliyet gösteriyorlar, iş koşulları neler ve herkesin en çok merak ettiği maaş skalaları, farklılıklarıyla ilgili olacak. Ve seçtiğim bu 4 farklı gemi tipi ise şunlar, tabii ki en çok bilinen, aslında herkesin en çok bildiği gemi tipleri bunlar. Neler bunlar? Dökme yük gemileri, konteyner gemileri, ro-ro gemileri, petrol gemileri ve bir de ekstradan videonun en sonunda insan taşıyan yani kruz gemilerinden kısaca bahsedeceğim. Bu gemi tiplerini muhtemelen hepiniz görmüşsünüzdür veya duymuşsunuzdur ama her zaman en merak edilen en derinlerine saklıdır. O zaman gelin hep beraber bu gemilerin en derinlerinde neler var, en merak edilenleri neler, onlardan bahsedelim. Videoya geçelim. Az önce bahsettiğim o 4 farklı gemi tipi aslında o ilk başta sayamadığım onlarca, hatta belki 20'lerce 30'larca farklı gemi tiplerinden sadece 4 tanesi. Gemiler normalde sevk sistemlerine, inşa malzemelerine, tekne formuna, sefer bölgesine, taşıdığı yük türüne ve kullanım amacına, büyüklüğüne göre gibi farklı sınıflandırmalara tabi tutulurlar. Bu sınıfların her biri altında da yine farklı gemi tipleri var aslında ama biz taşıdığı yük türüne ve kullanım amacına göre olan gemilerle ilgileniyoruz şu anda. Taşıdığı yük türüne göre de gemiler işte kuru yük, sıvı yük, yolcu, askeri, yardımcı hizmet gemileri, balıkçı gemileri gibi farklı sınıflandırmalara tabi tutulurlar. Bunlar gemi tiplerinin tamamını kapsamamaktadır. Ayrıca bir gemi tipi birden çok kategoride de bulunabilir. Mesela kuru yük gemilerinin de farklı sınıfları var. İşte aslında kuru yükün anlamı gerçekten de sıvı olmayan kuru yük taşıyan gemilere zaten kuru yük deniyor. Bunların içine konteyner gemileri de girer. Ro-ro gemileri de girer. Taşıt gemileri yani. Kruz gemileri de girer. Ahşap taşıyan gemiler de girer. Veya dökme, direktman dökme kuru yük taşıyan gemiler girer. Bunlar da bir nevi ikiye ayrılır. Birim yük taşıyanlar ve dökme yük taşıyanlar olarak. Birim yük taşıyanlar için örnek işte konteyner mesela. Birim birim konteynerları taşırlar. Ro-ro birim birim araçlar. Ağır yük taşıyanlar, soğutucu gemileri, canlı hayvan taşıyanlar, çok amaçlı gemiler gibidir. Dökme yük taşıyanlarsa dökme yük direktman veya işte cevher taşıyanlar veya barç, yine dökme olarak yükü alan barç gemileri girer. Gemilerin sınıflandırılması 3 aşağı 5 yukarı böyle yapılır. Yani bu sınıflandırma işi aslında gemi inşacıların işi. İşin içindeyken birazcık daha fazla neye bakarsın, ne yük taşıyor, o ticari iş, yani o ticari işi nasıl yapıyor, iş koşulları neler ve maaşları neler, en önemli kısım bu zaten. O zaman bu 4 farklı gemi tipinin hemen bu bahsettiğimiz koşulları neler, bunlara geçelim. Birinci gemi tipi olarak kuru yük gemisini seçtim. Yani dökme yük taşıyan gemileri. Halk ağzında aslında biraz daha böyle halk arasında kuru yük gemisi diye biliniyor ama dökme yük gemisi diye sınıflandırılıyor normalde. Dökme yük gemileri yükü dökme olarak alabilen özel ambarlara sahip gemilerdir. Nedir bu dökme olarak taşınabilecek yükler? İşte kum olabilir, demir cevheri olabilir veya buğday gibi böyle direktman dökmeyle taşınabilen yükleri taşıyan gemilerdir ve özel olarak ambarlar taşınan yüke göre tasarlanır. İş koşulları prosedürsel olarak aslında en rahat gemi tipidir diyebilirim. Çünkü taşıdığı yük gereği daha az riskli, daha risksiz. Gerçi taşıdığı yüke göre biraz değişir. Tabii ki onların da taşıdığı yüklerin belli riskleri vardır ama diğer bir tanker gemisine göre kıyaslarsak mesela çok daha risksiz gemiler olduğu için iş koşulları da o derecede aslında hafiftir diyebilirim. Bu gemilerde çalışmak bu sektör içerisinde en rahat çalışma koşullarına sahip olduğunuzu gösterir. Yani örnek veriyorum, mesela kıç tarafta mangal partisi yapabilirsin pazar günleri. Ama bir tanker gemisinde böyle bir şey mümkün değil. Prosedürsel olarak diyordum. Bu da aslında biraz şeyden kaynaklı. Genellikle gemiler denetlemelere tabi tutulurlar. Limanlarda alabileceği yükler için
çalışacağı firmalar, büyük firmalar tarafından denetlemelere tabi tutulurlar veya o bölgenin, mesela Avrupa'da bir geminin Avrupa'ya girebilmesi için bazı denetlemelere girmesi gerekiyor. Bu gibi denetlemeleri de en rahat geçiren gemi tipidir. Çünkü risksizdir. Risksiz olduğu için daha hafif denetlemelere girerler. Bu yüzden de şirket baskısı çok fazla üzerinde olmaz ve çok daha rahat koşullar altında çalışırsın. Bir de taşıdığın yük de tehlikesiz, yani tehlikesi riski daha az olduğu için ona göre de kural çerçevesi daha geniştir. Hemen maaşlarına gelelim. Maaşları nasıldır peki? Yani bu kadar rahatlık içinde, bu sektör içerisinde yine söylüyorum. Tabii ki bu kadar rahat olduğun için maaşları da diğer farklı gemi tiplerine göre daha aşağı seviyede kalıyor. Ya bu gemiye tipinde çalışmak isteyenler genellikle ya ben çok ağır iş yükü altında çalışmak istemiyorum, az maaşla bana yeter diyen insanlar oluyor zaten genellikle. Bu yüzden hemen örnek vereyim, mesela personel maaşları 700 dolarla işte 2000 dolar arası değişir. Zabit maaşları da 2000 dolarla 4000 dolar arası değişir. Yani işte seniorlar, yani ikinciler, kaptanlar veya baş mühendislerin maaşı da ona göre daha artar. 4000, 8000 veya işte 8000, 10000 arası değişir. Konteyner gemileri yükü konteynerlarda, yani standartlaşmış boyutlardaki konteynerlarda taşıyan gemi tipleridir. Yani paket taşıyıcılığı yapan yük gemi tipleridir. Genel yük gemi tipleridir. İş koşulları ise tabii kuru yük gemilerine göre bir nebze daha ağırdır. Yani aslında konteyner gemilerinin iş koşullarının ağır olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi, genellikle konteyner gemileri çok sık liman yaparlar. Yani o paketleri hemen bu limandan alayım, öbür limana götüreyim, öbür limandan alayım, buraya götüreyim gibi şeklinde çalışırlar. Bu yüzden çalışma saatleri çok daralır. Ve her liman, her manevra aslında içeride çalışan personel için ayrı bir yüktür. Çünkü yani her limanda mecburen ayakta olması gereken personeller vardır. Tabii ki illaki dinlendiriliyor bir kısmı ama yani oldukça fazlası ayakta olmak zorunda. Bunun bir de şöyle dezavantajı var. İş açısından dezavantajı var. Mesela bir iş yapacaksın ama limana gireceğin için, bir manevraya gireceğin için o işi bir türlü yapamazsın ve gemideki bakım tutum da aksamaya başlar. Aksadıkça da haliyle şirket üzerine baskı kuracak ve baskı kuracağı için de aralarda, boşluklarda o işi yapman gerekecek. Bu da ekstra bir hem mesai saati hem de çalışma yükü oluşturacak. Yani kuru yük gemilerine göre biraz daha ağır iş yükü var diyebilirim konteyner gemileri için. Tabii kuru yük gemilerine göre biraz daha iş koşulları ağır olduğu için maaşları da biraz daha üst seviyede. Mesela personel maaşları işte 1000 dolarla 2000-2500 dolar arası değişir. Zabitan maaşları da 3000 dolarla 5000 dolar arası değişir. Bu arada eklemek istediğim bir şey var. Konteyner gemileri uzak seferler, uzun seferler yapmayan gemiler mi? Tabii ki de uzun sefer yapan gemiler de var. Hepsi böyle liman çalışıyor diyemem. Büyük mothership'ler deniyor onlara. Büyük gemilerde hiç liman yapmıyor mesela. Genellikle diğer konteynerli gemileri yanaşıp onun üzerinden konteynerleri alıp oradan aktarmayı. Bir de Ro-Ro gemilerinden bahsedeyim hemen kısaca. Ro-Ro gemileri de aslında taşıt gemileri. Yani taşıtların girebileceği belirli bir rampayla donatılmışlardır ve özel olarak taşıt ambarları vardır. Taşıt ambarları, taşıt bölmeleri vardır. O bölmelere taşıtlar alınır. Aynı zamanda taşıtlarla beraber genellikle zaten böyle tasarlanır. Yolcu da alınır ki tabii bu da biraz daha ticari maksatlı bir yapılan bir şey. Yolcu gemisi de diye geçer ama daha çok amaç taşıt taşımaktır. Bu gemiler de konteyner gemileri gibi aslında sık liman yaparlar. Yakın liman çalışırlar. Genelde işte ne bileyim büyük tırlar, büyük kepçe, iş makineleri falan filan gibi veya bir yerden bir yere buradan Avrupa'ya gideceğim mesela. Arabamla gitmek istiyorum. Bu gemileri kullanarak gidebiliyorum. Böyle tasarlandıkları için çok fazla uzak seferli çalışmazlar. Kısa mesafeli çalışırlar. Bu yüzden de yine konteyner gemileri gibi sık liman yaptıkları için iş yükleri, daha doğrusu çalışma saatleri manevralarla donatıldığı için biraz daha böyle yorucu olan gemilerdir. Maaş skalaları da buna bağlı olarak konteynerlarla 3 aşağı 5 yukarı aynı diyebilirim. Ve geldik petrol gemilerine. Petrol gemileri, kimyasal tanker gemileri daha doğrusu. Petrolden ziyade piyasada tanker gemisi diye geçer. Tanker gemileri bu işin, yani bana göre
babasıdır. Tabii şu an konteynerlarda, kuru yüklerde çalışan insanlar, rorolarda çalışan insanlar bana kızacaklardır belki ama yani kızmasınlar. Bu işin en riskli tarafı, en baba tarafı tanker gemileridir, kimyasal gemileridir ve eğlence LPG gemileridir. Ama biz şimdilik sadece tanker gemilerinden bahsedelim. Gerçi biraz genel bahsedeceğim zaten. Bunlar da zaten sınıf sınıf ayrılıyor başta söylediğim gibi ama genel olarak bahsedeceğim zaten şimdi tanker gemilerden. Tanker gemileri de yükü dökme olarak, petrol olarak veya kimyasal olarak işte belli line'larla, belli borularla üzerlerine alabilen ve o yükün nakliyesini yapan gemiler aslında. Ve taşıdığı yük tehlikeli olduğu için ya bir kere yanıcı zaten o taşıdığı yük veya işte bazı kimyasallar var çok soğuk taşınması gerekiyor. İşte belli sıcaklıklarda tutulması gerekiyor. Yani bu yükün zorluğu ve tehlikesinden dolayı çalışması en zor, en ağır şartlarda çalıştığın gemi tipleridir. En ağır şartlara maruz kaldığın gemi tipleridir. Bu gemilerde hem çalışması riskli hem prosedürsel olarak ağır. O başta bahsettiğim denetlemelerde çok ağır denetlemelere girersin. En ufak bir eksiklik, en ufak bir madde eksikliğinde bile gemi bir daha o yükü alamayabilir. Bu yüzden de gemi üzerinde çok büyük baskısı, şirketin gemi üzerinde çok büyük baskısı vardır. Olacaktır zaten, olması da lazım ve bu yüzden de zaten çalışma koşulları hem ağır hem riskli, bir de ekstradan böyle denet ve şirketin baskısı üzerinde olduğu için yani çalışma koşullarının ağırlığı açısından top noktası tanker gemileri diyebilirim. Bu yüzden de bu gemiler sürekli kendine bir denete hazırlar. Aslında bu bir yandan da güzel bir şeydir. Çünkü gemiyi sürekli kondisyonu en iyi seviyede tutacak şeyler bunlar. Ve sürekli o denet hazırlığı, ya bir de denet dediğim sadece o geminin işte görünüşü, işte bakış, işte bakayım gireyim temiz mi falan, öyle bir denet değil yani. Tüm makinelerin doğru düzgün çalışması gerekiyor. İşte tüm boyaların mükemmel bir şekilde olması gerekiyor. İşte hiçbir yerde pas olmayacak gibi veya onların belli bir yüzdeleri var. Böyle çok detay vermeyeyim ama yani bu gibi denetlemelere girdiğin için de geminin kondisyonu hep en üst seviyede oluyor. Hem de bu vesileyle riski de en aşağı seviyeye çekmiş oluyoruz. Evet, bu yüzden de maaşlara gelecek olursak bu sektörde en fazla maaş kazandıran gemi tipleridir diyebilirim. Tanker gemileri, kimyasal gemileri veya gaz gemileri en fazla maaşı bu tip gemilerde kazanırız. Personel maaşları 1500 dolarla 2000-2500 veya 3000 dolar arası değişir. Zabitan maaşları da 4000-4500 dolarla 7000 dolara kadar çıkar. Tabi baş mühendis, ikinci mühendis veya işte ikinci kaptan ve süvari bey yani kaptan maaşları da bunların 2 katı, 3 katı şeklinde gidiyor. Videonun başında ekstradan bir de kruz gemilerinden böyle bir kısa bahsedeceğim demiştim. Birazcık da kruz gemilerinden bahsedeyim. Kruz gemileri de aslında tatil amaçlı olan gemilerdir. Yani insanların tatil yapmak için farklı bir macera olsun diye gemileri tercih ettiği bir ticari sektördür diyebilirim. Zaten görmüşsünüzdür limanlara liman şehrinde oturanlar için limanlara yanaşırlar böyle kat büyük gemiler. Ve içerisinde gazinosundan tutun da işte yüzme havuzlarına, işte ne bileyim barlarından tutun da sinemalarına kadar her şeyi, partilerine, klaplarına kadar her şeyi olan bir tatil kenti gibi, yüzen tatil kenti gibi. Ekstradan da limanlara yanaştıkları limanlarda insanlar çıkıp işte belli süre çerçevesi içerisinde çıkıp aynı zamanda o ülkeyi de gezebilme şanslarına sahiplerdir. Peki çalışanlar nasıl bu gemilerde? Çalışanlar da yine aynı şekilde orada da mühendisler, kaptanlar çalışıyor. Çünkü o geminin gitmesi lazım ve sağlıklı bir şekilde gitmesi lazım. Peki çalışanlar da o tatili yapabiliyorlar mı acaba? O içerideki o yapılacak olan aktivitelere katılabiliyorlar mı? Veya limanlardaki gezme sürecinde o tatili yapabiliyorlar mı? Her şeyi neta ettikten sonra o tatili yapabiliyorlar mıdır? Neta mı? Dur ya, bu videoyu sadece denizciler izlemiyor tabii. Bu gibi kelimeleri kullanmamam daha iyi olur. Neta'nın anlamı yok ya. Neta'nın anlamını söylemeyeyim. Geçen hafta yaptığım bu videoda denizcilikle alakalı çok ilginç, çok değişik ve benim de çok sevdiğim bazı terimleri anlatmıştım. O yüzden bu videoyu da hemen bu videodan sonra izlemeni tavsiye ediyorum. İzlemelisin bence. Bana bu kıymetli vakti ayırdığın için çok teşekkür ederim. Selametler.